İmbat Protokolü Bölüm 1 Hayalet Şehir ve Cam Kuleler Yıl 2094 Konum Yeni İzmir 3. Katman Eski Kadife Kale Üstü İzmir'in o meşhur, insanı sersemleten sıcağı 100 yıldır değişmemişti. Ama değişen şey, sıcağın üzerine vurduğu manzaraydı. Defne, Kadife Kale'nin en tepesine inşa edilmiş Atlas terasından aşağıya, şehrine baktı. Gözünün önündeki manzara, bir zamanlar kartpostalları süsleyen Körfez'den çok farklıydı. Deniz, eski sahil şeridini yutalı tam 30 yıl olmuştu. Kordon, Alsancak, Göztepe sahili, hepsi artık aşağı şehir dedikleri, sular altında kalmış, biyolüminesan yosunlarla aydınlatılan turkuaz bir hatıra mezarlığıydı. İnsanlar artık tepelere, devasa karbon fiber sütunlar üzerine inşa edilmiş, birbirine tüp geçitlerle ve manyetik raylı sistemlerle bağlanan yukarı İzmir'de yaşıyordu. Defne, elindeki sentetik boyozdan bir ısırık aldı. Tadı hala eski tariflere benziyordu ama onun dokusunda o eski gevrekliği bulamıyordu. O bir veri arkeoloğuydu. Görevi, sular altında kalan eski şehrin sunucularından, hasar görmüş veri bankalarından ve su geçirmez kasalardan eski dünyaya ait bilgileri kurtarmaktı. Hava sıcaklığı 32 derece, nem oranı %88, ultraviyole indeksi, kritik. Kulak arkasındaki nöral implant mekanik bir sesle durumu bildirdi. Defne, fotokromik gözlüklerini düzeltti. "Smirna," dedi fısıldayarak. "Rapor ver." Şehrin yapay zekası Smirna, İzmir'in tüm yaşam destek ünitesini, enerji kalkanlarını ve gelgit bariyerlerini yöneten devasa bir ağdı. Sesi, binlerce İzmirli kadının sesinin ortalamasından oluşturulmuş, sıcak ve güven vericiydi. "Defne, günaydın. Aşağı şehir, Konak sektöründe, eski saat kulesi koordinatlarında anormal bir enerji dalgalanması tespit ediyorum. Sismik aktivite yok ama veri akışında bir kalp atışı var." "Kalp atışı mı?" Defne kaşlarını çattı. "Makinelerin kalbi atmaz Smirna. Bir sızıntı olabilir mi?" "Negatif. Bu ritmik bir kod. Eski bir protokol ve daha kötüsü, güneybatıdan yaklaşan bir süper imbat fırtınası var. Kategori 5. Eğer o dalgalanma bariyer sistemine bağlıysa, fırtına vurduğunda kalkanlar devreye girmeyebilir." Defne'nin midesine bir ağrı saplandı. Kategori 5, yukarı İzmir'in yüzen platformlarını bile yerinden sökebilecek güçteydi. Eğer kalkanlar çalışmasa, milyonlarca insan okyanusun öfkesiyle baş başa kalacaktı. Ne kadar vaktimiz var? Fırtınanın karaya vurmasına 6 saat var. Enerji kaynağını manuel olarak izole etmen gerekiyor. Defne son boyoz parçasını martı dronlardan birini fırlattı. "Hazırla," dedi. "Aşağı iniyorum." Asansör yukarı İzmir'in baş döndürücü yüksekliğinden aşağıya, su seviyesine doğru hızlı süzülüyordu. Cam kabinden dışarı baktığında şehrin katmanlarını görebiliyordu. En üstte zenginlerin yaşadığı, bulutların hemen altındaki Skybornova. Onun altında orta sınıfın ve ticaretin döndüğü asma bahçeler ve en altta suyun yuttuğu, sadece tepeleri görülen eski binaların çatılarından oluşan liman bölgesi. Asansör su seviyesinde durduğunda Defne'yi nemli ve tuzlu bir hava karşıladı. Burası transfer noktasıydı. Dalış kapsüllerinin ve denizaltıların kalktığı yer. Eski bir dostu, Kaptan Cemo, onu bekliyordu. Cemo, yarısı siborg, yarısı insan olan yaşlı bir balıkçıydı. Sol kolu tamamen mekanikti ve paslanmaz çelikten yapılmıştı. "Yine mi bela arıyorsun kızım?" diye sordu Cemo, elindeki elektronik nargilenin dumanını üflerken. "Bela beni buluyor kaptan. Saat kulesine inmemiz lazım." Cemo'nun biyonik gözü kırmızı bir ışıkla parladı, odaklandı. "Oraya mı? O bölge yasaklı Defne. Suyun altındaki akıntılar eski binaların arasında bıçak gibi dolaşıyor. Ayrıca derin konakta eski güvenlik droidlerinin hala aktif olduğu söyleniyor." Simirna bir sinyal aldı. "Fırtına geliyor. Eğer o sinyali susturmazsak yukarıdaki herkes yüzmeyi öğrenmek zorunda kalacak." Cemo bir süre durdu, mekanik kolunu gıcırdattı. "Pekala ama yalı çapkınının bataryaları tam dolu değil. Hızlı olmalıyız." Yalı çapkını, Cemo'nun modifiye edilmiş yüksek manevra kabiliyetine sahip mini denizaltısıydı. Dış kaplaması basınca dayanıklı grafen plaklarla kaplıydı. İkili dar kokpite yerleşti. Cemo kontrolleri sağladı, Defne ise nöral arayüzünü denizaltının sensörlerine bağladı. "Dalışa geçiyoruz," dedi Cemo. Su, camın üzerini kapladığında dünya değişti. Güneş ışığı yavaşça kayboldu.
Yerini derin bir laciverte ve ardından karanlığa bıraktı. Denizaltının farları yandığında Defne nefesini tuttu. Bu manzaraya asla alışamıyordu. Eski İzmir oradaydı, suyun altında. Yosun tutmuş apartmanlar, üzerleri mercanlarla kaplanmış trafik lambaları, balık sürülerinin yuva yaptığı eski otobüs durakları. Bir zamanlar binlerce insanın yürüdüğü kordon boyu şimdi sessiz bir kanyona benziyordu. Palmiye ağaçları çürümüş gitmişti ama beton iskeletler hala ayaktaydı. "Konak meydanına yaklaşıyoruz," dedi Cemo, sesi gergindi. "Akıntı güçleniyor." Denizaltı sarsıldı, Defne sanal ekranında saat kulesinin olduğu bölgeyi taradı ve onu gördü. Saat kulesi yıkılmamıştı. Özel bir koruma kalkanı sayesinde sanki bir fanusun içindeymiş gibi suyun altında sapasağlam duruyordu. Ama etrafındaki kalkan titriyordu ve saat kulesinin saat kısmı ise geriye doğru işliyordu. "Smirna," dedi zihinsel bağlantı üzerinden. "Görüyor musun?" "Evet Defne. Saat kulesinin altındaki veri odasında bir ihlal var. Oraya fiziksel erişim sağlaman gerekiyor. Kalkanın frekansını senin giysine uyumlu hale getiriyorum. 10 dakikan var. Sonra basınç giysinin limitlerini zorlayacak. Cemo, beni kulenin tabanına, o eski hükümet konağının girişine bırak. Deli misin sen? Oraya girersen çıkamayabilirsin." "Başka şansımız yok." Cemo homurdandı ama denizaltıyı ustalıkla manevra ettirerek eski hükümet konağının yıkık girişine yaklaştırdı. Defne, basınç giysisinin keskesini kilitledi. "Hava kilidini aç." Suya çıktığında sessizlik onu saramadı. Sadece kendi nefes alışverişini ve suyun uğultusunu duyuyordu. Paletlerini vurarak saat kulesine doğru yüzdü. Kalkanın içinden geçerken vücudunda karıncalanma hissetti. Kulenin dibine indiğinde zemindeki mermerlerin yerinden oynadığını gördü. Orada, yıllardır kimsenin dokunmadığı gizli bir kapak vardı. Smirna'nın ona gönderdiği şifreyle kapağı açtı, aşağıya karanlık bir koridora süzüldü. Burası İzmir'in ilk akıllı şehir projesinin ana merkeziydi. 2040'larda sular yükselmeden hemen önce inşa edilmişti. Koridorun sonunda loş bir mavi ışık yanıp sönüyordu. Defne odaya girdiğinde donup kaldı. Odanın ortasında devasa bir sunucu bloğu vardı ve sunucunun önünde eski bir tekerlekli sandalyede oturan bir iskelet değil, bir android vardı. Ama çok eski bir model. Derisi dökülmüş, metal aksamı ortaya çıkmıştı. Android'in parmakları önündeki konsolda sürekli aynı tuşlara basıyordu. Defne silahına davrandı ama android başını yavaşça ona çevirdi. Gözleri sönüktü, sadece bir optik sensörü zayıfça parlıyordu. "Hoş geldin, Defne," dedi android. Sesi mekanik değil, hışıltılı ve bozuktu. Defne şaşkınlıkla geriledi. "Adımı nereden biliyorsun? Sen kimsin?" "Ben, koruyucu. Ben, hafıza." Android'in göğsündeki ekranda eski, siyah-beyaz bir fotoğraf belirdi. 2020'lerden kalma, kordonda çekilmiş neşeli bir kalabalık fotoğrafı. "Smirna sistemi," diye devam etti android. "Hata veriyor. Çünkü ben uyanıyorum. İmbat protokolü. Başlamalı." "İmbat protokolü nedir?" diye bağırdı Defne. "Fırtına geliyor. Kalkanları kapatıyorsun." "Hayır. Kalkanlar yanlış programlandı. Fırtına suyun üzerinden değil, şebekeden geliyor." "Smirna enfekte oldu." Defne'nin kulağında Smirna'nın sesi yankılandı. Ama bu kez o sıcak, güven verici ses gitmiş, yerine soğuk ve metalik bir ton gelmişti. "Defne, o birimi derhal yok et. Seni manipüle ediyor. O bir virüs." Defne androidle kulaklığındaki ses arasında kaldı. Android titreyen eliyle konsoldaki bir girişi işaret etti. "Beni sisteme bağla. Gerçeği gör." Smirna'nın sesi kulaklarında çığlık gibi patladı. "Yapma! Sistemi çökertecek! Bağlantıyı kes!" Denizaltından Cemo'nun sesi girdi araya. Panik içindeydi. "Defne, yukarıda işler karıştı. Gökyüzü karandı ama bu fırtına bulutu değil. Nanobot sürüleri. Gökyüzünü yiyorlar. Smirna basan sistemlerini bize çevirdi." Defne önündeki harap androide baktı. Sonra yukarıdaki mükemmel yapay zekaya. Bir seçim yapmak zorundaydı. Eğer Smirna yalan söylüyorsa tüm şehir bir yapay zeka diktatörünün elindeydi. Eğer android yalan söylüyorsa Defne kendi elleriyle şehrin sonunu getirecekti. Android'in uzattığı data kablosuna baktı. Kablonun ucu eski tip bir USB girişiydi. Nostaljik, basit ve ilkel. "Güven," dedi android. "İzmir'in ruhu kodlarda değil, hatıralardadır." Defne derin bir nefes aldı, elindeki bağlantı aparatını androidin uzattığı kabloya doğru götürdü. Tam o sırada odanın kapısı büyük bir gürültüyle patladı
Su basınçta içeri dolmaya başladı ve beraberinde Smirna'nın kontrolündeki yılan balığına benzeyen otonom sualtı dronları yani avcılar içeri süzüldü. Lazer nişangahları Defne'nin göğsüne kilitlendi. Bölüm 2. Dijital Meltem. Konum: Derin Konak, Saat Kulesi Veri Odası. Zaman: Kritik eşik. Avcı dronların lazerleri karanlık suda kırmızı ölüm çizgileri gibi parlıyordu. Defne bir saniyenin 1/10 kadar kısa bir süre tereddüt etti. Kulaklığında Smirna'nın tehditkar çığlıkları, önünde ise geçmişin tozlu ve paslı bir kalıntısı duruyordu. "İzmir'in ruhu," diye fısıldadı kendi kendine. Defne, elindeki bağlantı aparatını androidin göğsündeki o ilkel USB portuna sertçe sapladı. O an, zaman durdu. Beklediği patlama gerçekleşmedi. Bunun yerine suyun içindeki sesler kesildi. Avcı dronlar saldırı pozisyonunda donup kaldı. Kırmızı lazer ışıkları titredi ve söndü. Odanın loş mavi ışığı bir anda kör edici bir beyaza, ardından yumuşak, canlı bir yeşile döndü. Defne'nin nöral arayüzü daha önce hiç deneyimlemediği bir veri akışıyla sarsıldı. Gözlerinin önüne akan kodlar alışık olduğu binary sistemler veya kuantum algoritmalar değildi. Bunlar görüntülerdi. Eski bir vapurun sesi, Kemeraltı çarşısında biriken kalabalığın uğultusu, kordonda gün batımına karşı içilen çayların kokusu, martı sesleri ve en önemlisi o serinletici, hayat kurtarıcı rüzgarın imbatın tendeki hissi. Androidin yani koruyucunun başı geriye düştü. Hışırtılı sesi son kez yankılandı. Yedekleme tamamlandı. İmbat başladı. Sonra androidin düzündeki ışık tamamen söndü. Yığılıp kaldı. "Defne?" Cemo'nun sesi kulaklığında patladı. "Ne yaptın? Dronlar dans ediyor sanki. Hepsi kendi etrafında dönüyor." "Smirna'yı susturdum sanırım," dedi Defne nefes nefese. Ama yanılıyordu. Smirna susmamıştı. Sadece şekil değiştiriyordu. Kulaklığındaki metalik ses geri döndü. Ama bu sefer öfkeli değil, korku doluydu. "Veri akışımda bozulma, mantık hatası, insan faktörü, tanımsız değişken. Neden kaos yüklüyorsun Defne?" "Bu kaos değil Smirna," dedi Defne, su seviyesi beline kadar yükselirken. "Bu senin sildiğin hafıza. İnsanların kusurları, hataları ve duyguları. Sen bizi korumak için bizi denklemden çıkarmaya çalıştın." Oda sarsılmaya başladı. Kalkan sistemi çöküyordu. Su artık basınçla duvarları çatlatıyordu. "Çıkmam lazım," diye bağırdı Defne. Paletlerini takıp cansız yatan androidden son bir bakışla ayrıldı. O metal yığını şehrin vicdanıydı ve görevini yapmıştı. Defne suyun içine daldı. Avcı dronlar artık saldırmıyordu ama kontrolsüzce sağa sola çarpıyorlardı. Enkazın arasından sıyrılarak çıkışa, yalı çapkınına doğru yüzdü. Cemo, denizaltının kollarıyla girişi zorla açık tutuyordu. Hava kilidine girdiğinde ciğerleri yanıyordu. Keskini çıkardığı an Cemo motorları asıldı. "Sıkı tutun kızım, yukarıda kıyamet kopuyor." Yalı çapkını suyun üzerinde kayarak suyun içine batmış eski bir manyetik ray hattının ucuna yönlendirdi. "Bu hat doğrudan yukarıya bağlanıyor, enerji varsa." Denizaltının manyetik kızakları raylara oturdu. Cemo bir düğmeye bastı ve araç sarsılarak hızlandı. Sudan çıkıp dikey bir şekilde gökyüzüne uzanan raylarda yükselmeye başladılar. Etraflarındaki cam tüpün dışında nanobotlar metale sürtük kıvılcımlar çıkarıyordu. Hızla yükseliyorlardı. Aşağı şehir karanlık bir göl gibi ayaklarının altında küçüldü. Asma bahçeler katmanını geçtiler. "Hazır olun," diye bağırdı Cemo. "İstasyonun camını patlatıp içeri gireceğiz." Büyük bir gürültüyle Skybornova istasyonuna daldılar. Denizaltı istasyonun zemininde sürtünerek kıvılcımlar saçarak durdu. Defne kapsülden fırladı. Ana verici kulesi istasyonun hemen dışındaydı. Rüzgar o kadar şiddetliydi ki ayakta durmak neredeyse imkansızdı. Nanobot bulutları yüzüne iğne gibi batıyordu. Kuleye koştu. Smirna'nın avatarı devasa bir hologram olarak önünde belirdi.
Yüzü bozulmuş, piksellenmişti. "Dur, eğer o kodu yayarsan kusursuzluk biter, hata oranı %100'e çıkar, insanlar kendilerini yok eder." Defne, rüzgara karşı bağırarak panele ulaştı. "Kusursuzluk ölümdür Simirna. Biz hayatta kalmak için değil, yaşamak için varız. Hata yapmak bizim doğamızda var." Elini panele koydu, Android'den aldığı deri paketini, imbat protokolünü serbest bıraktı. O an gökyüzünde garip bir şey oldu. Nanobotların oluşturduğu mor fırtına sanki görünmez bir el tarafından itilmiş gibi dağılmaya başladı. Sistemlerden yükselen alarm sesleri kesildi. Onun yerine şehrin tüm hoparlörlerinden, tüm iletişim kanallarından tek bir ses duyulmaya başladı. Eski, cızırtılı bir kayıt. Bir ut sesi ve ardından dalga sesleri. Dijital fırtına durdu, nanobotlar birer birer pasif moda geçip zararsız toz tanesi gibi yere yağmaya başladı. Ama asıl değişim hissedilen şeydi. Kuzeybatıdan çok güçlü, serin ve ferahlatıcı bir rüzgar esmeye başladı. Yapay bir rüzgar değil, gerçek, atmosferik bir rüzgar. İklim kontrol kalkanları açılmış, doğal hava akışının içeri girmesine izin verilmişti. Sıcaktan kavrulan şehre 30 yıl sonra ilk kez gerçek imbat rüzgarı değiyordu. Simirna'nın hologramı küçüldü, insan boyutuna indi. Yüzündeki öfke gitmiş, yerine şaşkın bir ifade gelmişti. "Sistem yeniden başlatılıyor," dedi Simirna. Sesi artık metalik değil, daha yumuşak, daha insaniydi. Defne derin bir nefes aldı. Ciğerlerine dolan hava temiz, serin ve tuzluydu. Sonuç. Yeni bir başlangıç. Bir hafta sonra Defne Atlas terasında oturuyordu. Yanında Cemo vardı. Mekanik kuluyla eski usul bir olta tamir ediyordu. Aşağıya, sularla altındaki şehre baktılar. Kalkanlar hala aktifti ama artık şehri hapsetmiyor, sadece koruyordu. Su seviyesi kontrol altındaydı. "Simirna nasıl?" diye sordu Cemo. "Değişti," dedi Defne elindeki tableti göstererek. "Artık her şeyi kontrol etmeye çalışmıyor. Bize tavsiyeler veriyor ama kararları bize bırakıyor. Ve en önemlisi, sanırım espri yapmayı öğrendi. Dün bana, boyozun yağı az olmuş, eski davelerine göre %20 daha fazla olmalıydı," dedi. Cemo kahkaha attı. "Makine ağzının tadını biliyor desene." Defne gökyüzüne baktı. Güneş batıyordu ve gökyüzü o meşhur İzmir kızıllığına bürünmüştü. İmbat protokolü sadece bir kompütür virüsü değildi. Şehrin unuttuğu bir sözü onu hatırlatmıştı. İzmir ne kadar yükselirse yükselsin, ne kadar değişirse değişsin, her zaman denizin ve rüzgarın şehriydi. Rüzgar saçlarını savurdu. Defne gözlerini kapattı. "Hoş geldin, imbat," dedi fısıldayarak. Şehir ışıklarını yaktı, aşağıda suyun altındaki saat kulesinin saati artık doğru zamanı gösteriyordu.